Ormanın derinliklerinde sabahın ilk ışıkları yaprakların üzerinden süzülürken karınca, diğer tüm akrabalarıyla birlikte hummalı bir çalışma içerisindeydi. İnşa ettikleri devasa yeraltı şehrini kışa hazırlamak için yiyecek depoluyor, tünelleri güçlendiriyor, her yaprağı yerli yerine koyuyorlardı. Karınca yorulmuş olsa da gözlerindeki kararlılık hiç azalmıyordu. O sırada bir dalın üzerinde tembelce uzanmış olan Ağustos böceği, taze çimen kokusunu içine çekerek karnını kaşıdı. Sırtındaki parlak zırha benzeyen kanatlar güneş altında ışıltı saçıyordu. "Çalışmak için çok güzel bir gün değil mi karınca?" diye seslendi, gaflet ve tasasızlıkla. Karınca ise başını kaldırmadan cevap verdi. "Güzel, ama çalışmak için harika bir gün." Kış yaklaşıyor. Ağustos böceği sadece güldü. "Kış gelince düşünürüz. Şimdi hayatın tadını çıkarma zamanı." Karınca içini çekti ve sezgilerinin ona fısıldadığı tehditkar sessizliği düşündü. Ormanın derinlerinde bir hareketlilik vardı. Rüzgar, yaklaşan bir tehlikenin haberini getiriyor gibiydi. O akşamüstü, orman beklenmedik bir sessizliğe gömüldü. Kuşlar kondu, rüzgar durdu. Ağaçların gölgeleri normalden uzun görünmeye başladı. Karınca, antenlerinde keskin bir titreşim hissetti, bir tür deprem gibi. Kendi kolonisine haber vermek için hızla geri döndü. Tam o sırada, Ağustos böceğinin bulunduğu dala büyük bir gölge düştü. Ağaç gölgesinden aşağı doğru uzanan dev, kıvrık bacaklar. Bir örümcek sürüsü, ormanın bu bölgesine inmişti. Avlanmaya değil, yerleşmeye gelmişlerdi. Ağustos böceği, panik içinde çığlık attı, "Karınca, beni kurtar." Karınca tereddüt etmedi. Yıllardır Ağustos böceğinin vurdum duymaz tavırlarına rağmen içindeki merhameti terk etmemişti. Dala tırmanarak örümceklerin yaklaşan ağlarından onu kurtardı. Birlikte koşarak ormanın derinliklerine doğru kaçtılar. Gece çöktüğünde ikili, ormanın karanlık tarafındaki eski bir kütüğün içine sığındı. Karınca nefes nefeseydi, fakat plan yapmaya başlamıştı bile. "Örümcekler bütün ormanı ele geçirmeden önce koloniyi uyarmalıyım. Savaşa hazırlanmazsak hepimiz yok oluruz." Ağustos böceği sessizce baktı. İlk kez ciddiydi. Ben de yardım edeceğim. Boşa geçirdiğim zamanların telafisi olmayabilir ama en azından bir şey yapabilirim." Karınca ona şaşkınlıkla baktı. Ağustos böceğinin gözlerinde kararlılık kıvılcımları yanıyordu. İkili birlikte yola koyuldular. Ormanın tehlikeli bölgelerinden geçerken örümcek ağlarından sıyrıldılar, çürümüş ağaçların altından süründüler, nehir kıyısında pusuya düşmekten kıl payı kurtuldular. Sonunda karınca kolonisine ulaştılar. Alarm çanları çalındı, giriş koridorları mühürlendi. Karınca, koloninin liderlerine durumu anlattı ve savunma stratejisini yönetti. Ağustos böceği ise hiç kimsenin beklemediği bir şey yaptı, ormanın en yüksek dalına tırmandı ve kanatlarını açtı. Yürek titreten bir melodi çalmaya başladı. Bu, sıradan bir şarkı değildi. Ses dalgaları örümceklerin sinir sistemini bozuyor, onları şaşkınlığa uğratıyordu. Karınca ordusu da bu fırsatı değerlendirerek örümcekleri geri püskürttü. Saatler süren savaşın sonunda orman yeniden sessizliğe kavuştu. Karınca, Ağustos böceğinin yanına yaklaştı. "Bugün ormanı sen kurtardın." Ağustos böceği tebessüm etti. "Demek ki tembellikten başka bir yeteneğim de varmış." Sabah olduğunda orman sessizdi, huzurluydu. Karınca kolonisinden müzik sesleri duyuluyordu, zafer şarkıları. Karınca, Ağustos böceğine döndü, "İstersen bizimle yaşayabilirsin. Koloni sana minnettar." Ağustos böceği, hafifçe kanat çırptı. "Belki, ama önce biraz çalışmayı öğrenmem gerekecek. Hazırsan bana öğret." Karınca gülümsedi. "Başlayalım." Ve karanlıkla sınanan bu iki zıt hayvan, yeni bir dostluğun temellerini attı.